Sadece bir oyun değil bu. Tutkunun, bağlılığın ve bazen de ihanetin sahne aldığı bir drama. Peki ya bir futbolcu yıllarca ter döktüğü, efsaneleştiği takımı bırakıp ezeli rakibine imza atarsa? İşte o zaman hayal kırıklığı ve öfke aynı anda hissedilir. Bu taraftarlar için her zaman travmatik bir konu olmuştur. Bugün ihanet hikayelerinden bahsediyoruz. Bu geçişler sahada olduğu kadar tribünlerde de büyük sarsıntılar yaratır. Ancak hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da rahat ve konforlu hissetmek önemlidir. İhanet rüzgarları ne kadar sert esse de sahada ve günlük hayatta kendini güçlü hissetmek için Arkomen'in güvenilir desteği her zaman yanımızda. Oyuncularım sürekli dünyanın en iyi takımlarına gitmek istiyor. Oysa burada kalsalar dünyanın en iyi takımı biz olabilirdik. Kloppetto Usta'ya hak vermemek mümkün değil. Bayern Münih rakiplerinin en iyi oyuncularını transfer etme stratejisiyle uzun yıllardır Almanya sınırları içerisindeki hakim güç olmayı başardı. Bayer Leverkusen'dan önce bu statükoya karşı gelmeyi başarabilmiş son takım Klopp'un Dortmund'uydu. Ucuza aldığı genç yetenekleri altyapısından yetiştirdiği oyuncularla harmanlayan ve makine gibi bir takım oluşturan Jürgen, 2011 ve 2012'de Bayern'in önünde 2 kez şampiyon olmayı başardı. Bu süreçte takımın en parıltılı oyuncusu akademi çıkışlı Mario Götze'ydi. Götze'nin Bayern'e transfer olacağı dedikoduları sezon sonuna doğru iyice ayyuka çıkmış ve bu söylentiler ateşli Dortmund tribünlerine kızdırmıştı. Dortmund'un Real Madrid'i 4 golle bozguna uğrattığı o çılgın maçta Götze ayağına gelen her topta yuhalandı. Tribünlerde Götze dışarı yazılı afişler açıldı. Mario bir süre idmanlara polis eşliğinde gitmek zorunda kaldı. Sezon sonu geldiğinde Bavyera ekibi 37 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Götze'yi Dortmund'dan koparmıştı. Tuhaf olan şu ki para kazandırmış olmasına karşın Götze Lewandowski'den çok daha fazla tepki gördü. Belki de akademiden yetişmiş bir Alman oyuncu olduğu içindi ya da belki Götze Dortmundluları Lewand'ın gidişine de hazırlamıştı. Nitekim Götze'den tam bir yıl sonra Lewandowski de Bosman kuralından faydalanarak Bayern'e bedelsiz imza attı. 2 kez Bundesliga şampiyonu olan o takımın hem 9 hem 10 numarası doğrudan rakibe geçmişti. Sarı siyahlılar o tarihten bu yana henüz şampiyonluk göremedi. İkiliden daha büyük tepkilere hedef olan, formaları yakılan Götze, 3 yıl sonra eve dönüp yeniden bağıra basılsa da artık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle aynı oyuncu değildi. Polonyalı ise Bayern'de kendi krallığını kurdu ve eski takımının filelerine tam 20 gol bırakarak en çok Dortmundluları üzdü. 2000'li yılların sonlarında İspanya'nın futbolda yaptığı atılım hepimizin malumu. İspanyollar o dönemde sadece 3 büyük turnuvayı kazanmakla kalmamış, futbolu sonsuza dek değiştirmişlerdi. Klasik defansif orta saha pozisyonuna Sergio Busquets gibi yepyeni bir yorum getirdiler. Iniesta, Xavi ve Xabi Alonso gibi top kaybına tepki olarak doğmuş modern oyun kurucuları vardı. Ve o dönem santrafor denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri de Fernando Torres'ti. Pivot santrafor ve çabuk fırsatçı golcü tiplemelerinin kusursuz bir senteziydi sanki Fernando. Fizikli olmasına rağmen hem çabuktu hem de top ayağına yakışıyordu. Savunmacıların arasından adeta süzülerek geçerdi. Sırtı dönük oynayabildiği gibi hava toplarında da etkiliydi. Gol vuruşları zaten kusursuzdu. Kısacası dönemin en komple santraforuydu Torres. Atletico'da yetişmişti ve orada taktığı kaptanlık pazubandının üzerinde yazan "You'll never walk alone" yazısı ortaya çıktığından beri Liverpool onun kaderi olarak görülüyordu. Torres kırmızılara transfer oldu ve bu formayla kariyerinin zirvesine ulaştı. Anfield sakinleri Steven Gerrard'dan sonra ilk kez bir futbolcuya bu kadar bağlanmıştı. Torres Merseyside ekibinde 142 maça çıkıp 81 tane attı. Fakat Liverpool o dönemlerde kupalar kazanmak isteyen bir futbolcu için en doğru adres sayılmazdı. Torres'in takımdaki son yılında Kırmızılar ligi 7. sırada bitirebilmişti. Kulüp satılmak üzereydi ve yeniden kazanan bir takım yaratılması çok uzun sürebilirdi diyor Torres. Benim o kadar vaktim yoktu. Kendi yolumu çizmeliydim ve Chelsea bana kazanma fırsatı sunuyordu. Dönemin Liverpool sportif direktörü Damien Comolli, Torres için Chelsea ile 50 milyon pound karşılığında el sıkışırken şunları söylemişti. Burada olmak istemeyen bir oyuncu için bize ederinden fazlasını ödediler. O gün itibariyle kimse Torres'in 50 milyon pound etmediğini söyleyemezdi belki ama süreç Damien'i haklı çıkaracaktı.
Liverpool taraftarları onu artık bir hain olarak anıyordu. Sokaklarda 9 numaralı Torres formaları ateşe verildi. Anfield'a rakip olarak çıktığı ilk maçta tribünlerde şu yazı dikkat çekti: "Hainler her zaman yalnız yürür." Eğer Fernando Liverpool'daki başarılı performansını mavilerde de sürdürebilseydi bu duygular baki kalabilirdi. Ancak Chelsea'ye giderken sanki yeteneklerinin bir kısmını da Merseyside'da bırakmıştı. Sakatlıklar Torres'i bulunduğu seviyeden yavaş ve ağrılı bir şekilde aşağıya çekti. Chelsea formasıyla üst üste tam 24 maç gol atamadı ve bir daha asla eskisi gibi olmadı. 2024 yılında düzenlenen bir yardım maçıyla yeniden kırmızı formayı giyerek Anfield tribünlerinin önüne çıkan Torres, vaktiyle ahını aldığı bu toplulukla geç de olsa barıştı. Bir rakip takıma transfer olmak her futbolcunun kolaylıkla verebileceği bir karar değildir. Çelik gibi sinirleriniz olmalıdır. İnsanlar sizden nefret edecektir ve buna hazır olmanız gerekir. Zlatan İbrahimovic'e kulak verelim. Sevilmektense nefret edilmeyi tercih ederim. İnsanlar seni sevdiğini söylüyorlarsa bundan asla emin olamazsın. Ama senden nefret ettiklerini söylüyorlarsa inan bana senden nefret ediyorlardır. Bu düşünceye sahip bir adamın acaba tepki görür müyüm çekincesiyle hareket etmesi zaten olası değildir. Zlatan 23 yaşında Ajax'tan Juventus'a transfer olarak Serie A'ya ciao demişti. Avrupa'nın en gözde forvet oyuncularından biriydi. Derken 2006 yılında Juve Calciopoli olayları sebebiyle küme düşürüldü. Şüphesiz Pavel Nedved'in "bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır" sözleriyle kastettiği futbolculardan biri Zlatan'dı. Serie B'de oynamaya hiç niyeti olmayan İsveçli golcü, Juve'nin küme düşmesini fırsat bilip yükselişe geçen Inter'in yolunu tutacaktı. Bu kararı Torino şehrinde hiçbir zaman hoş karşılanmadı. Ama az önce de söylediğim gibi Zlatan'ın çok da umrundaydı. Kariyerinin devamında Inter'in ezeli rakibi Milan'da da forma giymesine karşın bu transfer doğrudan gerçekleşmediği için olsa gerek Interlilerden aynı tepkiyi görmedi. Kim bilir belki de kendisine yarattığı o dokunulmaz adam imajı yüzündendir. Öte yandan Zlatan 2010'da Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiğinde kulüp başkanı Sandro Rosell'e açık açık Real Madrid'e gitmek istediğini söylemişti. Başkan elbette bu satışı yapamazdı ve bu yüzden Zlatan'dan çok daha fazlasını kazanabilecekken onu 24 milyon euroya Milan'a göndermek zorunda kaldı. Onun için kendi zamanının en iyi sol beklerinden biriydi demek yanlış olmaz sanırım. Bir David Beckham Victoria çifti kadar sansasyonel olmasa da Ashley Cole dönemin ünlü gruplarından Girls Aloud üyesi Cheryl'la evlenerek şöhretini katlamıştı. Çok hızlı bir oyuncuydu Ashley. Sarsılmaz devamlılığı da cabası. Defansif anlamda tam bir uzmandı ve onu geçmek büyük bir meseleydi. Cristiano Ronaldo ondan "karşılaştığım en zorlu rakip" diye söz ediyordu. Ashley Cole 2006 yazına dek Arsenal'ın simge oyuncularından biriydi. Topçuların altyapısından yetişmiş ve 9 yaşından beri oynadığı bu kulüple 2 şampiyonluk kazanmıştı. Kulübün gelecekteki kaptanı ve meşhur Yenilmezler ekibinin saygın bir üyesiydi. Fakat 2006 yazında Arsenal formasıyla çıktığı 228 maçın ardından bütün bu mirası yerle bir edecek bir transferin aktörü olmayı seçti. Topçularla sözleşmesinin sona ermesine 2 yıl kalmıştı ve mevkisinin en iyilerinden biri olarak yeni bir kontrat teklifi bekliyordu. Ancak kendi söylemine göre kulübün teklifini duyduğunda araba kullanmakta olan Ashley neredeyse öfkeden kaza yapacaktı. Chelsea, Jose Mourinho'nun takımında görmeyi çok istediği Ashley Cole için Arsenal'a 5 milyon pound ve William Gallas'ı vererek bu transferi bitirdi. Roman Abramovich'in servetini düşünecek olursak oyuncuyu ikna etmek zaten zor olmamıştı. Abramovich döneminin başlarında Chelsea rakipleri tarafından pek de ciddiye alınan bir kulüp değilken bu transfer iki Londra ekibi arasındaki rekabeti de başka bir seviyeye taşıdı. Arsenal taraftarları o günden sonra Ashley'i Cashley ismiyle andı. Chelsea maçlarından önce oyuncuya özel 20 sterlinlik sahte banknotlar basıldı. Onlara göre Cole parayı seçmiş ve Arsenal'a ihanet etmişti. Ancak Ashley kendisini şöyle savunuyordu: "Onlardan Henry veya Patrick Vieira maaşı istemedim. Sadece değer gördüğümü hissetmek istiyordum. Başta benimle ücret konusunda anlaşmışlardı ama sonra sözlerini tutmadılar. Arsenal benim çocukluk hayalimdi. Taraftarları anlıyorum, incinmiş hissediyorlar ama bu konuda en fazla incinen taraf bendim." Andrea Pirlo kariyerinin başlarında Inter forması giymesine karşın mavi siyahlıların kalabalık orta sahasında kendisine yer bulamamıştı. Milan'a transfer olduktan sonra sadece takımının ya da Serie A'nın değil, dünyanın en önemli orta saha oyuncularından birine dönüştü.
Onu çok beğenen Pep Guardiola'nın Pirlo'yu birkaç kez Barcelona'ya transfer etmek istediği konuşulur. Sahi, Xavi ve Iniesta'dan çok fazla eksiği olmayan bir oyuncuydu. Milan'ın efsane kadrosunda yer alıp 400 maça çıktı Pirlo. 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 10 yıl geçirdiği San Siro'da efsaneler arasında yerini almıştı ki 2011 yazında bir yol ayrımına geldi. Milan belli ki 32 yaşına gelen Pirlo'nun en iyi dönemini geride bıraktığına inanıyordu ve kulüp ona yeni bir sözleşme teklif etmedi. Andrea bunun bir hata olduğunu çok çabuk şekilde ispatlayacaktı. Fakat ona göre Milan'dan ayrılması sadece yönetimsel bir mesele değildi. Massimiliano Allegri beni orta sahanın solunda oynatmak istiyordu diyor. Oysa ben en iyi performansımı hep defansın önünde oynarken verdim. Bir balık suyun derinliklerinde daha rahat nefes alır. Allegri beni yüzeye çıkarmak istiyordu. Juventus Milan'ın bu anlaşılmaz kararından faydalandı ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini bedavaya renklerine bağladı. Pirlo yalnızca yaşlı ve formundan düşmüş bir oyuncu kaybettiğini düşünen eski kulübüne üst üste kazandığı 4 Serie A şampiyonluğuyla yanıt verdi. Neticede bu kulübün kararıydı ve Milanlılar onu hiçbir zaman hain olarak anmadı. Ancak 4 yıl boyunca vaktiyle sahip oldukları bu muhteşem futbolcuyu uzaktan gıptayla seyretmek zorunda kaldılar. 2012'nin yaz ayları gelmeden hemen önce Manchester United Premier Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine olabilecek en acı biçimde kaybetmişti. Bu negatif havayı dağıtmanın ve yeniden iddialı konuma gelmenin en kestirme yoluysa ligin en golcü oyuncusunu transfer etmekten geçiyordu. Robin van Persie Arsenal'a 20 yaşında gelmişti. Henry'li Bergkamp'lı dönemin ardından takımın yüzü olmaya en müsait isimlerden biriydi. Muazzam bir teknik kapasiteye sahipti ve gol rakamları günden güne artıyordu. Tek sorun Arsenal'ın eski iddiasını koruyamamasıydı belki de. Arsene Wenger'in takımı 2000'lerin başlarında Premier Lig'de United'ın en büyük rakibiydi. Oysa artık oyunda Chelsea ve Manchester City gibi yeni oyuncular vardı. Van Persie golleriyle Arsenal'ı rekabetçi tutmaya çalışan isimlerin başında geliyordu. Emirates en çok ona güveniyordu ve Hollandalı kaptanlık pazubandını koluna takmıştı. Londra'daki 8. ve son yılında tam 30 gol atarak Premier Lig'in gol kralı oldu. Ancak Arsenal'ı Manchester şehrinin iki takım arasında geçen şampiyonluk yarışına dahil edememişti. Uçan Hollandalı için yuvadan uçma vakti gelmişti. Transfer 24 milyon pound karşılığında tamamlanırken Ferguson "Çocuk bizi istedi" demişti. Çeşitli kulüpleri reddetti ve eğer kulübüne bizi istediğini söylemeseydi bu transfer gerçekleşmezdi. Robin'in "içimdeki küçük çocuğun sesini dinledim" sözleri ise Arsenal taraftarlarının kalbini daha da çok kırmıştı. Tam isabet dedikleri türden bir transferdi bu. Van Persie United formasıyla gol kralı unvanını korumakla kalmadı, Arsenal'la 8 yıldır kazanamadığı Premier Lig şampiyonluğuna da ulaştı. Aradan geçen 13 yılın ardından Van Persie teknik adam olarak Arsenal'a dönmek gibi bir beklentisinin olmadığını söylüyor. Ülkesinde Heerenveen'i çalıştıran Hollandalı, "Bence Manchester United'a gittiğimde o kapı tamamen kapandı" diyor. Onlar için hala hassas bir konu. Benim için değil ama özellikle taraftarlar için hala biraz hassas. İtalya'da uzun süredir devam eden bir kuzey-güney ayrımı söz konusudur ve bunun futbola yansıması da kaçınılmazdır. Kuzey sanayileşmiş, zenginlik ve refah seviyesi yüksek olan taraftır. Güney ise yoksulluk ve işsizlik oranı yüksek, ihmal edilmiş bir bölgedir. Torino merkezli Juventus, elit kuzey tarafının temsilcisi olarak görülürken Napoli, güneyin sesi ve halkın takımı olarak bilinir. İtalya Ligi'nde ezeli rakipler arasında dahi transfer akışı diğer ülkelerden çok daha sık olsa da 2016 yılında gerçekleşen Gonzalo Higuaín transferi bu sosyal sınıf ayrımına dayalı rekabette yeni bir sayfa açmıştı. Arjantinli golcü Napoli'ye Real Madrid'den gelmişti. Buraya uyum sağlaması hiç uzun sürmedi. Ne de olsa Napoli Maradona'nın takımıydı ve Arjantinli futbolcuların kulüp tarihinde önemli bir yeri vardı. Gonzalo 3 sezon kaldığı güneyde parmak ısırtan bir devamlılıkla durmadan, dinlenmeden gol attı. Napoli ona sahip olduğu için kıskanılıyordu. Takım şampiyonluk için yarışmacı bir konumdaydı ve Higuaín son sezonunda 35 maçta 36 gol atarak ligin gol kralı olmuştu. Fakat bütün bunlar Gonzalo'ya yetmedi. Juventus tam 90 milyon euro karşılığında Higuaín'i kuzeye götürürken Napoli taraftarları büyük bir ihanete uğradıklarını düşünüyordu. Şehirde üzerinde Higuaín resimleri bulunan tuvalet kağıtları üretildi. Posterleri çöp kamyonlarına süsledi. Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti bu transfer için şu yorum yapmıştı: "Bugünlerde futbolcular göçebeler gibi. Kalplerinin değil, paranın peşinden gidiyorlar."
Higuain, Juventus'taki ilk sezonunda fena bir performans göstermemiş olsa da takip eden yıllarda formunu hızla kaybetti. Kuzey'de gollerinden çok gece hayatı ve fazla kilolarıyla konuşuldu. Ve şüphesiz futbol tarihinin en olaylı, en sansasyonel transfer hikayesi. Üzerinden yaklaşık çeyrek asır geçmesine karşın hala konuşulan, üzerine belgeseller çekilen bir transfer. Luis Figo'nun Real Madrid'e gidişi. Bu transferin öyle farklı boyutları var ki, bu imza atılmasaydı, bugün kulübün başkanlık koltuğunda 20. yılını deviren futbol dünyasının Godfather'ı Florentino Perez'i tanımıyor olabilirdik. 2000 yılındaki başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan Perez'in en büyük vaadiydi Figo. Başta rakibi Lorenzo Sanz olmak üzere bu vaadin gerçekleşmesine kimse pek imkan vermiyordu. Portekizli sadece ezeli rakibin iyi futbolcularından biri değildi. Luis Figo, Barcelona'nın kaptanı, yüzü, her şeyiydi ve gezegendeki en formda futbolcu olduğu Ballon d'Or'la tescillenmişti. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamaları sırasında mikrofonu eline alıp Madrid'in bebekleri şampiyona boyun eğin bestesini söyleyerek sosyal medyanın moda tabiriyle kudurtucu modu açmıştı. Siz de bir sosyal medya kullanıcısıysanız Instagram ve TikTok hesaplarımıza bir göz atmanız bizleri mutlu eder. Konumuza dönecek olursak Barcelona tarafı kendinden emindi. Figo transfer söylentilerini birinci ağızdan reddediyor, kulüp ve takım arkadaşları ona güveniyordu. Aslında biraz da 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebilecek hiçbir takımın olmamasına güvenmişlerdi. Oysa Perez'in aklı normal insanlardan biraz farklı çalışıyordu. Araya aracılar soktu. Sadece 60 milyon euroyu değil, bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılabilecek kişilere yüksek komisyon bedelleri ödemeyi de göze almıştı. Aynı dönemde Barcelona'da da bir seçim gündemi vardı ve kulüpteki iktidar boşluğundan faydalanarak Figo'nun menajeriyle masaya oturdu. Luis Figo bugün bile Real Madrid'e kendi iradesiyle imza atmadığını, bunun menajerinin tercihi olduğunu savunuyor. Menajeri ise ondan habersiz hiçbir anlaşma yapmadığını. İki taraftan birinin doğruları söylemediği ortadaydı. Fakat kesin olan bir şey vardı ki Real Madrid 24 Temmuz 2000 tarihinde Figo'yu beyaz formayla basına tanıtırken tarihin en pahalı transfer rekorunu da kırmıştı. Katalanlar bu ihaneti asla unutmadı. Figo'nun Madrid formasıyla Camp Nou'ya çıktığı ilk maçta sahaya domuz kafası atılması, yeşil sahalarda görülen en enteresan olaylardan biri olarak tarihe geçti. Figo her ne kadar bir tuzağa düşürüldüğünü anlatmaya çabalasa da Barçalılar için futbol tarihinin gördüğü en büyük ihanetin baş aktörü olarak kaldı. Söz konusu ezeli rakibe transfer olan her oyuncu için kıyamet kopacak diye bir kural yoktur. Nitekim ülkemizden de bu duruma sayısız örnek bulabiliriz. Mehmet Topal mesela, 3 ezeli rakipte de forma giymesine karşın kimse onu hain olarak görmedi. İyi futbolcuydu Mehmet ama uğruna kavga çıkacak kadar da değildi belli ki. Oysa Emre Belözoğlu, bakın sevin ya da sevmeyin, hem kariyer hem de yetenek olarak Türk futbol tarihinin ilk 5'ine girebilecek bir futbolcuydu Emre. Zaten bu kadar iyi futbolcu olmasa iki camia Emre Belözoğlu isminin etrafında bu denli kutuplaşmazdı. Galatasaray'a 14 yaşında Zeytinburnu altyapısından gelmişti Emre. Fatih Terim ona sadece genç yaşta şans vermekle kalmadı. Kendisiyle özdeşleşen 5 numaralı formayı da emanet etti. Sempatik ve yetenekli bir genç olarak camianın üzerine titrediği isim olmuştu. Herkes onu Hacı'nin veliahtı olarak görüyordu. 20 yaşına dek sarı kırmızılı formayla 4 şampiyonluk ve 2 Avrupa Kupası kazandı. Galatasaraylılar ilk şoku Emre'nin takımdan bedelsiz olarak ayrılmasıyla yaşadı. Bugünün piyasasında Emre gibi bir futbolcunun 21 yaşında ulaşabileceği değeri bir düşünün. Oysa Galatasaray'a tek kuruş kazandırmadan gitmişti. Ben sağlıklı yaşam için spor yapmıyorum sözleriyle insanların sinir uçlarına dokundu. Emre Belözoğlu yıllar sonra bu sözleri gittiği berberden duyduğunu söyleyerek bunun bir gençlik hatası olduğunu kabul edecekti. Ancak Galatasaraylılar bu olay sebebiyle ona sadece kısa bir süre dargın kaldı. Ne de olsa ülke futbolunun istikbaliydi o. Inter'deki başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartmıştı. Ancak Emre 2008 yılında Fenerbahçe formasıyla ülkeye dönerek Galatasaraylılarla arasına ömür boyu baki kalacak bir mesafe koydu. Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin diyordu Belözoğlu. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmemiştim ama karşıma geldi. Bu ben istediğim için değil, Fenerbahçe beni istediği için oldu. Adnan Polat'a sözüm vardı. Türkiye'ye dönersem önce Galatasaray'la görüşeceğim diye.
O dönem beni düşünmediler ve ben de Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirdim. Emre'nin hedef olduğu öfkenin sebebi sadece ezeli rakibe gitmesi değildi. Sahip olduğu kazanma hırsı ve hırçın oyun karakteri Galatasaray'a rakip olduğu her maçta biraz daha tepki görmesine yol açtı. Kuşkusuz Felipe Melo ile yaşadıkları bunun zirve noktasıdır. Emre Belözoğlu hayatı boyunca hiçbir şeyi onu daha fazla sevsinler diye yapmamıştı. Aynı şekilde daha fazla nefret toplamak da umrunda olmadı. Biz Fenerbahçe için insanlarla dost olduk diyordu. Ama Fenerbahçe için insanlarla düşman olmak da güzeldi. Tamamı Fenerbahçeli bir ailenin Beşiktaşlı çocuğu Tümer Metin. Onun siyah beyaz renklere ilgisi Sarı Fırtına Metin Tekin'e olan hayranlığı sayesinde başlamıştı. 2001 yılında İlhan Mansız'la birlikte Samsunspor'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda ondan mutlusu yoktu. İlhan hem çok gol atan hem de medyatik bir futbolcuydu. Doğal olarak tribünlerden ve medyadan daha fazla ilgi gördü. Ancak Tümer'in Beşiktaş kariyeri Mansız'a oranla çok daha uzun sürecekti. İlhan'dan sonra uzunca bir süre bu kez de Sergen'in gölgesinde kaldı. Sergen'le Tümer bir arada oynar mı meselesi Türk spor medyasının en sevdiği konu başlığıydı. Tümer sessiz sedasız işini yapmaya devam etse de hak ettiği değeri görüp göremediğine dair kuşku içindeydi. 5 yıl formasını giydiği, 100. yılda şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş tribünleriyle arasında yeteri kadar güçlü bir bağ yoktu sanki. Bu durumu şöyle anlatıyordu. Eskiler kör ölür badem gözlü olur derler. Ben Beşiktaşlıların beni sevdiğini Fenerbahçe'ye gittikten sonra gördüğüm nefretten anladım. Oysa Tümer'in başta Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir niyeti yoktu. Onun planı ya Beşiktaş'ta kalmak ya da askerlik sorununu çözmek için kariyerine yurt dışında devam etmekti. 2006 yazında kontratı bittiğinde birkaç gün sonra Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek üzere kısa bir tatile çıkmıştı. Ancak o tatildeyken bir spor gazetesinin birinci sayfasında Beşiktaş'ın yeni transferi Nobre'yi basına tanıttığını gördü. Hem de Tümer'e ait olan 11 numaralı formayla. Kimse onu arayıp sormamıştı bile. Bu esnada Fenerbahçe devreye girdi ve Tümer'in menajeriyle masaya oturdu. Tümer Metin sırf reddedilmek için Fenerbahçe'den devasa bir ücret talep etti. Bunun ileride para için Fenerbahçe'ye gittiği şeklinde yorumlanacağından habersizdi elbette. Ancak Aziz Yıldırım bu talebi de kabul etti. Tümer imzayı atmadan evvel son bir kez Beşiktaş tarafıyla görüşmeye gitti ve 11 numara meselesini gündeme getirdi. Duyduğu sözler ise daha da şok ediciydi. Gelecek sezon Sergen burada olmayacak. Biz sana 10 numaralı formayı verecektik. 11'e o yüzden Nobre'ye verdik. Sen nasıl Fenerbahçe ile görüşürsün? Buraya kadar her şeyin geri dönüşü vardı belki. Fakat yönetici Murat Aksu'dan duyduğu şu sözler Tümer için bardağı taşıran son damla oldu. Hem zaten bu yaştan sonra seni kim alır ki? İşte bu sözün ardından gemileri yaktı ve sarı lacivertli ekibe imza attı Tümer. Yeni takımıyla İnönü'nün çimlerine çıktığı ilk maçta Çarşı'nın meşhur "Gitsen ne fark eder, kalsan ne fark eder" bestesiyle karşılandı. Futbolu bırakıncaya dek hep sessiz kaldı Tümer Metin. Ancak emekli olduktan sonra kaleme aldığı otobiyografisinde bu olaylı transferin tüm detaylarını paylaştı. Çarşı'nın meşhur bestesi içinse yaratıcı ve ömür boyu unutamayacağım bir beste diyecekti. Sevgi, nefret, öfke ve affediş. Fena halde hayata benzeyen bu oyunun hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Hastalıklı futboldasınız, beğendiyseniz ne mutlu bize, abone olmak isterseniz de isterseniz olursunuz. Hoşça kalın.